I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, so just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, so just say it to my face. Say it to my face. Hepinize selamlar dostlar. Kavurucu bir İzmir sıcağının altından sizlere saygılarımı sunuyorum. Şu anda şartlarımız bunlar olduğu için bu şartlar altında çalışmak durumundayız. Yapılabilecek başka bir şey yok. Gördüğünüz üzere lastiğimizi söktük. Wow, gerçekten çok sıcak, bulunmayacak şekilde sıcak. Güneşten o da yanmış. Biliyorsunuz geçenlerde Z-Rot değişimi yapmıştık. Z-Rot değişimini yaparken sizlere bu bölgede detaylı yalıtım çalışması yapacağımı, buradaki alt takım parçalarını temizleyeceğimden bahsetmiştim. Kısmet bugün oldu. Şimdi burada bugün hem fren kaliper boyamızı, hem disk temizliği, hem de alt bölgelerin temizliği üzerine bir çalışma yapacağım. Aynı zamanda da izolasyon yapılacak. Güzel ve detaylı bir çalışma olacağına inanıyorum. Şimdi hep birlikte bu çalışmamızı gerçekleştirelim. Evet dostlarım, işte çalışmamızı gerçekleştireceğimiz alan burası. Gördüğünüz gibi geçen Z-Rot değişiminde bazı bölgelerin temizliğini az da olsa yapmıştım. Mesela şu plastik fren kaliper koruma kapağı, arkadaki hortumlar gibi üzeri boyalıydı. Şu gergi demiri gibi bunların temizliğini yapmıştım. Şimdi yine buraları detaylı olarak ele alacağım. Fren kaliperimizi sıra dayanıklı boyayla boyayacağız. Temizliğini yaptıktan sonra fren diskimizi ve çevresini temizleyip şu koruma demirini de tekrardan boya işlemine tabi tutacağız. Ama önce detaylı güzel bir temizlik yapıp burayı tozdan, kirden arındıracağız. Bunun için temel temizlik malzemem her zamanki olduğu gibi selülozik tiner olacak. Uygun oranda ve dikkatli bir şekilde kullanacağız. Boyalı ve plastik malzemelerin üzerinde uzun süre tutmayacağız. Selülozik tiner biliyorsunuz aşındırıcı bir maddedir. O yüzden temizliğe etkisi çok fazladır. Fakat bir yüzeyde çok fazla uzun süreli kalmaması lazım. Evet dostlar, şimdi çalışmamıza geçelim. Detaylı bir şekilde bu temizlik işlemimizi gerçekleştirelim. Wish I could get through to you, don't know what to do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, so just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, so just say it to my face. Say it to my face. To my, who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Got me in a dark place if you couldn't tell. I know we want the same things but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. Evet dostlar,
Şu anda genel temizlik işlemimizi tamamladık. Bundan sonraki işlemler boya ve detailing kısmı. Şimdi ilk önce şu üzerindeki boyayı kabaca tünerle aldığımız koruma bakalitimiz var. Bunun üzerinde bazı kalıntılar var gördüğünüz gibi. Bunu 600 gritlik zımparayla önce bu kaba kalıntıları alacağız. Daha sonra daha ince boy zımparalara geçip üzerine düz bir tabaka oluşturacağız. Şimdi işe başlayalım. Zımpara pulumuzu alıyoruz. Neticeyi bir görelim bakalım. Evet, yüzey gerçekten fena değil, güzel oldu. Biraz daha üzerinde çalışalım. Sonra daha ince gritli bir zımparayla en son tabakasını hazırlayalım. Evet, şimdi daha ince gritli bir zımpara alıp son tabakayı da hazırlayayım. Ondan sonra da diğer bölgelerin hazırlanma aşamasına geçelim. Evet, şimdi 1500 gritlik bir dut zımparasıyla bunu pürüzsüz hale getirelim. Şimdi arkadaşlar zımpara işlemini sürerken fren diskimizin şu ön paslı yüzeyinin hafiften pas kısmını temizleyelim. Daha sonra kaliperimizin üstündeki kaba tork tabakasını da alalım. Böylelikle bu bölgede zımparayla olan işimizi bitirelim ki toz kalkmasın. Boya işlemine geçmeden önce dostlar yapmamız gereken ilk iş çevre alanı güzelce maskelemek. İlk başta şu koruma bakelitini boyayarak işe başlayacağız. Bu yüzden koruma bakeliti hariç diğer kısımları yapabildiğimiz kadar iyi bir şekilde maskeleyeceğiz. Bunun için standart kağıt maskeleme bandıyla önce detay kısımları yapalım. Kaba kısımları da poşet ve kağıt tarzı malzemelerle kapatalım. I could get through to you, don't know what I'd do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here.
Evet dostlar, gördüğünüz gibi maskeleme işlemimiz tamamlandı. Böylelikle herhangi bir noktaya boya püskürtme riskini almadan güzel bir şekilde sadece boyayacağımız ürün açıkta kalacak şekilde maskelememizi gerçekleştirdik. Parça parça boyayacağız. Önce forma bakaliti, daha sonra disk, daha sonra braketi, bakaliti, daha sonra fren mekanizması, daha sonra iç kısımlar, en sonunda yalıtım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet dostlar, maskeleme işlemimiz bittiğine göre artık boya işlemimize geçebiliriz. Kullanacağım boya Raymax ısıya dayanıklı boya. 650 santigrat dereceye kadar ısıya dayanıklı bir boyadır. Astar gerektirmez. Bu yüzden de bu boyayı kullanacağım. Tek kat uygulamalarda kesinlikle sağlam, temiz ve düzgün bir iş çıkıyor. Yüzeyden kolay çıkmıyor. Dayanıklı bir boya. Bu tip aşınması yüksek yüzeyler için oldukça iyi bir seçim olacağına inanıyorum. Şimdi bu uygulamamızı gerçekleştirelim. İlk katımız kurusun, ardından ikinci katı atmaya, uygulamaya yapalım. Evet, şimdi de sıra ikinci kat uygulamamızda dostlar. Evet, işlemimiz tamamlandı. İki kat buna yeterli gelecektir. Bakıyorum herhangi bir yer kalmadı. Şu noktaya başlar şöyle yukarıdan çökelim. Evet, çok güzel oldu. Şimdi kurumaya bırakalım. İyice kurusun. Daha sonra da yapacağımız fren kaliteli üzerinde çalışmaya başladık. Evet dostlar, boyamız kurudu. Şimdi maskelememizi, fren kaliperini ve disk göbeğini açıkta bırakacak şekilde yeniden yapılandıracağız. Şimdi bu işlemi yapalım. Evet dostlar, şu şekilde gördüğünüz gibi fren kaliperimizi açıkta bırakacak şekilde maskeleme işlemimizi yapıyoruz. Şimdi birkaç parça daha var, onları da yapalım. Daha sonra boya işlemimize hep birlikte geçelim. Evet dostlar, kaliperi boyamak için maskeleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi kullanacağımız boyayı size göstereyim. Motif'in 690 derece ısıya dayanıklı özel bir boyası var. Gümüş renk. Bu boyayı kullanacağım. Kaliper boyamak için ısıya dayanıklı boyalardan faydalanabilirsiniz. Oldukça dayanıklıdırlar. Asla gerektirmezler. Kolay kolay da yapıştıkları yüzeyden çıkmazlar.
Şimdi uygulamamıza geçelim. Hep birlikte neticeyi görelim. Evet, ilk katımız kurusun. Ardından ikinci katımızı atalım. Şimdiden muhteşem görünüyor. Evet dostlar, gerçekten çok hoş oldu ilk kat uygulamamız. Çok ince bir şekilde ikinci katımızı da atalım ve bu kaliper boyama işlemimizi de bitirelim. Disk göbeğine geçelim. Evet, bu yeterli. Şimdi kurusun. Daha sonra maskelemeyi disk göbeğine boyayacak şekilde ayarlayalım. Evet dostlar. Şimdi de sırada orta göbeğimiz var. Yani diskin şu orta göbeği. Bu diskleri yakın zamanda değiştirmek istiyorum ama biliyorsunuz her şey maliyet olayı. Honda'dan sipariş verseniz yaklaşık olarak bunlar tahminlerime göre gene bir 3000 lira civarı tutacaktır 4 teker diskleri. Belki geçecektir işçiliğiyle beraber. Böyle bir bütçem şu anda imkansız. O yüzden bunları bakımını yaparak, temiz tutarak bir süre daha kullanmam gerekiyor. Şimdi yapmam gereken şu ortadaki bölümü açıp bu alandaki orta göbeği boyayacağız. Şimdi bu işlemi yapalım. Evet dostlar, yüzeyimiz hazır. Şimdi bu alanı güzel bir şekilde boyayacağız. Kullanacağımız malzeme yine Motiv'in 690 derecelik ısıya dayanıklı kaliper boyası. Bundan bu alanı güzel bir şekilde boyayacağız şimdi. Evet, ilk kat için yeterli. Bu kurusun. Daha sonra ikinci kat atalım. Buraya tekerlek temas edeceği için çok aşırı özenli bir işçilik yapmanıza gerek yok. Ama güzel bir şey olmasında fayda var. Evet, ikinci katımızı da atıp işlemimizi noktalayalım. Evet, yeterlidir. Şimdi kurusun. Daha sonra maskelememizi çıkaralım. Şu arada kalan noktaları da birkaç püskürtme yapalım. Daha sonra maskelememizi çıkarıp arkadaki parçalara ve yalıtım bölümüne geçelim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Maskelememizi çıkardık. Gerçekten şahane bir görünüm. Şimdi birkaç tane yapmamız gereken iş kaldı burada. İşlemimizi tamamlamamız açısından. Arka tekerlek davlumbazımız vardır, plastik. Yıllarca üzerine toz, toprak vesaire gelerek bunu rengini değiştirmiş. Şimdi onun kalan kısımlarını biraz daha temizleyeceğim. Daha sonra da
yalıtım aşılamamızı gerçekleştirip bu bölgedeki işimizi sonlandıracağız. Evet dostlar, gördüğünüz gibi plastik aksamımız da temizlendi. Gerçekten muhteşem oldu. Şimdi tek yapmamız gereken arka çamurluk için yalıtım işlemimiz. Bu işlem için de kullanacağımız malzeme Sikagard'dan 6470S Stone Chip Protection diye de geçer. Şöyle bir son zamanlarda ambalaj değişikliği oldu. Sol taraftaki şu eski ambalajı, şu da yeni ambalajı. Hala piyasada bulmanız mümkün ama bu ürünleri. Şimdi bunları kullanıp yalıtım işlemimizi gerçekleştirelim. Ne dersiniz? Gerçekten muhteşem görünüyor bence. Kurusun arkadaşlar. Daha sonra da ikinci katımızı atalım. Evet dostlar, sırada ikinci kat var. Evet, bir tür Sikagard'ı daha bitirdik. Ama muhteşem oldu. Birazdan kurusun, size yakın plandan göstereyim sonucu. Evet sevgili dostlarım, sonunda çalışmamız bitti. Size neticeyi yakın plandan göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu. Yeni araçların içinden herhangi bir fark yok. Fren kaliperimiz, diskimiz, hepsi detaylı şekilde temizlik, bakım ve restorasyon işleminden geçti. Gerçekten güzel oldu diyebilirim. Böylelikle sol ön tekerlek ve sol arka tekerlek iç tablonbazları temizlenip bakımları yapılmış oldu. İşte sonucu görüyorsunuz. Birazdan görüşmek dileğiyle dostlar. Evet dostlar, bu akşamki çalışmamızın da sonuna geldik. Bugün gerçekten çok yorucu bir çalışma oldu. Kızgın yaz sıcağı altında öğlen saat 1'den itibaren burada çalışıyorum. Şu an akşam saat 8.30. Ama bu işi severek yapıyorum. Gerçekten keyif alarak yapıyorum. Bugün en önemli bir çalışma yaptık. Sol ön tekerleği biliyorsunuz daha önceden yapmıştım içini. Şimdi de sol arka tekerleğin iç kısmının temizliği, yalıtımı işlemi gerçekleştirildi. Güzel oldu diyebilirim. İçime sinen bir çalışmaydı. Faydalı bir çalışma. Şimdi sağ tekerlekler kaldı. Onlar da uygun bir zamanda olacaktır. Umarım keyif aldığınız, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu kanal için gerçekten özveriyle çalışıyorum. Sizler de videoları beğenirseniz benim için en büyük değer bu olur. Videoları beğenir, paylaşır ve kanala abone olursanız çok teşekkür olurum. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.